Real Madrid'de ayın futbolcusu kim seçildi? Arda Güler bu ödüle aday gösterilmişti. Endrick yine gol attı. Lyon'da Endrick'in yükselen performansı devam ediyor. Real Madrid'de eleştirilerin hedefi Jude Bellingham oldu. Semih Kılıçsoy'dan haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Lyon'un futbolcusu Endrick muazzam bir gol attı. Gerçekten bu çocuk orada parlamaya devam ediyor arkadaşlar. Tam buradan efsane bir şöyle havadan tavana doğru vurdu. İnanılmaz sert vuruyor toplara. Gerçekten önümüzdeki sezon Real Madrid'in en büyük kozlarından birisi olacaktır Endrick. 5 maç, 5 gol, 1 asist arkadaşlar. Endrick'in Lyon'a geldikten sonraki günlük düzeni, takımıyla antrenmanlar, evde uzman ekiple kuvvet, hazırlık ve toparlanma çalışmaları, boş zamanlarında eşi ve köpekleriyle PlayStation keyfi, tüm beslenmesini yöneten özel şef, evden yalnızca Lyon antrenmanları ve maçları için çıkıyor. Tek bir hedefi var, Dünya Kupası'nda yer almak. İşte profesyonel olmak bu kadar basit dostlar. Yani bunu yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Bunu yapmazsanız, klaplarda gezerseniz, antrenman yapmazsanız kaybolup gidersiniz. Endrick mutlaka geri dönecektir. Ve zaten de geri dönecek. Yeni Endrick Temmuz ayında Real Madrid'e dönecek. Karar zaten verildi, asın haberi. Real Madrid'de oynamayı hak ediyor mu? Kesinlikle. Özellikle Mastantuono oynarken bu çocuğun gönderilmesi çok garip gelmişti bana da. Evet, Vinicius hakkında gördüğüm en doğru yorumlardan birisi ve kendi memleketlisi Brezilyalı eski futbolcu, eski Brezilya, Santos, Barcelona ve Olympiakos oyuncusu Giovanni. Vinicius Junior hakkında, Vinicius sınırlı bir atlet. Sadece hızlı top sürüyor. Hepsi bu. Eğer karşısına güçlü ve hızlı bir oyuncu koyarsanız hiçbir şey yapamaz. Karar verici bir oyuncu değil demiş. Gerçekten nokta atışı bir yorum olmuş. Hem de kendi ülkesinin bir vatandaşı. Vinicius Junior 4-5 maç bir aya tekabül eder arkadaşlar. 4-5 maç gol atmaz, bir ay boyunca gol atmaz. Bir maçta gelir bir tane gol atar ve herkes onu konuşur. Ama ileride ezdiği topları kimse konuşmuyor arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda bu konuda birebirlerde çok başarısız buluyorum onu. Real Madrid kalitesinde görmüyorum şu an. Kesinlikle star bir oyuncu ama Real Madrid oyuncusu değil dostlar. Gaziantep Futbol Teknik Direktörü liderliği ve taktik bilgisiyle etkileyici bir izlenim bırakıyor. Lille, Burak Yılmaz'ı yakından takip ediyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Berke Özer de orada, kalecimiz, milli gururumuz da orada. Burak Yılmaz da Lille'in şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı. Kaptanıydı, lideriydi takımın. Teknik direktör olarak giderse hem Türk oyuncuların bir kapısı olmuş olur orada ve Avrupa'ya da bir teknik direktör kazandırmış oluruz. Burak Yılmaz'ın ama kesinlikle şu agresifliğini biraz yenmesi gerekiyor dostlar. Eleştirim de budur. Kylian Mbappe 2 ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlık geçiren kardeşine Instagram'dan destek mesajı gönderdi. Bunun bir de kardeşi var arkadaşlar. Jude Bellingham'ın da falan kardeşi var. Bu futbolcular bu kardeşlerini umarım Real Madrid'e getirmeye de çalışmazlar dostlar. Çünkü biliyorsunuz babasını çiftliği gibi kullanıyorlar. Kardeşine geçmiş olsun ama böyle şeyler geliyor artık böyle haberleri gördüğüm zaman. Ve gelelim o üzücü habere, Arda Güler'le ilgili. Biliyorsunuz Arda Güler ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti ama ödülü Mbappe kazandı. Ben bas bas bağırdım arkadaşlar, hem videoda hem canlı yayında. Canlı yayına gelmeyen arkadaşlarımız var. Hepinizi canlı yayınlarda da bekliyorum dostlar. Kylian Mbappe ayın oyuncusu ödülünü aldı. Mbappe bu sezon Real Madrid'de 4 kez ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Olağanüstü. Ve arkadaşlar burada bir hile yapıldığı söyleniliyor. Şimdi göstereceğim. Real Madrid'in ayın oyuncusu listesi: Ağustos'ta Mbappe, Eylül'de Mbappe, Ekim'de Arda Güler, Kasım Mbappe, Aralık Courtois, Ocak Mbappe. Tebrikler parası ödendi arkadaşlar. Twitter yani X'ten yapıldı oylama. Oylama da çok basitti dostlar. Sadece bir tane X hesabınızın olması gerekiyordu. Arda Güler olan postu beğenecektiniz ve RT yapacaktınız. Yani bu postu kendi hesabınızda paylaşacaktınız ve Arda'ya destek olacaktınız dostlar. Bas bas bağırdım burada. Lütfen bir tane X hesabınız olsun. Bir sonraki ay bu ödülü Arda Güler'e kazandıralım. Tabii aday gösterilirse tekrardan. Ne güzel aday gösterilmişti ama bunu başaramadık dostlar. Ben üzüldüm buna çünkü. Arda'nın sesi soluğu olalım, ona destek olalım diyoruz ama olamadık dostlar. Ben kendimi suçlu hissediyorum, borçlu hissediyorum. Ve Mbappe tayfasının son dakikalarda bir bot bastığı söyleniliyor arkadaşlar. Bu tarz Japon, Çin hesapları hem like atmış hem de RT yapmış buraya. Dostlar hileyle hurdayla Arda'mızın ödülünü aldılar. Ama biz yine de bu botlara rağmen, bu fake hesaplara, yalan hesaplara rağmen Arda'ya bu ödülü aldırabilirdik. Sosyal medya gücümüz çok fazla çünkü. Lütfen arkadaşlar takipte kalalım. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın diye bu yüzden söylüyorum dostlar. Ve videomuza like attıktan sonra da hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Real Madrid dün tam 3 saat süren bir idman yaptı. Antonio Pintus bugün antrenmanı yönetti. Her şeyden o sorumluydu. Yine bu maskeleri takıp oyuncuların içinden geçtiler baba. Bugün özel bir eğitim var dediler.
süründürdüler futbolcuları. Antonio Pintus önderliğinde yapılan günün antrenmanında Arda Güler de bu maskeyi kullandı. Rabbim Arda Güler'i sakatlıklardan korusun, beladan, kazadan korusun onu. Bizim için çok önemli. Ya gerçekten gurur duyuyoruz. Her gördüğümüzde gurur duyuyoruz. O yüzden Allah yardımcısı olsun. Real Madrid oyuncuları Pintus'un gözetiminde yaklaşık 3 saat boyunca yoğun fiziksel çalışmalar yaparak antrenman yaptılar. Oyuncuları tamamen arkadaşlar Benfica maçına hazırlıyorlar. Yani bu antrenmanların tek amacı şu an Benfica maçı. Oyuncuların kondisyonunu yükseltmek için bu maskelerde ciğer kapasitesine bakıyorlar. Maçta kaç dakika koşabilirler, bunu nasıl geliştirebiliriz diye kullanıyorlar bu maskeleri. Ve görmek istediğimiz sıcak bir görüntü Mbappe Arda Güler'in maskesini takmasına yardımcı oluyor. Biz dedik Arda Güler'e abilik yap. O seni zaten besliyor. Ama sen gelip Arda Güler'i azarladın. Böyle devam edersen belki seni affedebiliriz. Gol yollarında sana bu kadar yardımcı olan Arda Güler'e senin en büyük abiliği yapman gerekiyor. Sen abilik yap, Türk halkı senin yanında da olur. Ama senin Arda'ya sahip çıkman gerekiyor. Evet, yine oyuncular böyle maskeyle görüldü. Tabii bu fotoğrafların hepsi yeni değil, eski fotoğraflar da var. Çünkü Bellingham yoktu antrenmanda. Evet, o sıcak görüntünün de videosu bu şekilde arkadaşlar. Tık tık yapıyor ve gülüyor Arda'ya. Seviniyoruz ya, seviniyoruz. Arda'yı gördüğümüz her yerde seviniyoruz. Arda Güler ve Brahim Diaz maskeyle koşusunu yapıyorlar ve Alaba ile birlikte de koşuyor. Gerçekten 3 saat boyunca koşmak, antrenman yapmak çok zor olmalı. Ve bazı arkadaşlar da bu antrenmanı Arda Güler'le ilgili şuna yordu dostlar. Şu şekilde yorumladı. Eğer Arda Güler bu idmanların sonunda da başarılı olamazsa, maçlarda iyi performans gösterilemezse Bellingham'ın da yok olduğu bir dönemde Arda Güler'i suçlayacaklardır diyor. O yüzden Allah'ım gani gani yardım etsin Arda Güler'e. Bizler de onu destekleyeceğiz. Bol bol dua edin abi adama. Şu anda Real Madrid'in hücumunu yönlendiren oyuncular Mbappe, Vinicius ve Arda Güler. Bunları saymaya gerek yok. İlk 3 bu sırada. Gol ve asist sayıları da burada baba. Takımının 3. skorer oyuncusu 6 numara pozisyonda oynamasına rağmen dostlar. Real Madrid oyuncular yüksek irtifa simülatörleriyle yoğun bir antrenman seansı geçirdiler. Arnold ve Mendy ortak çalışmaya yeniden katıldılar. Rüdiger tek başına antrenman yaptı. Militao ve Bellingham iyileşmeye devam ediyor. Herkes gelsin, sen gelme Bellingham ya. Allah'ın zabıtası, gelme sen. Evet, Franco Boştantuono da arkadaşlar pozunu vermiş. Sanırsın ki Lionel Messi kendisi. Yani arkadaşlar bu kadar kötü oynayıp şöyle pozlar da garip geliyor bana. Dani Carvajal artık Real Madrid'de ilk 11'de oynamaya hazır hissediyor arkadaşlar. Trent de geri dönüyor. Valencia maçında bakalım sağ bekte kimi göreceğiz? Asın haberi bu arada. Real Madrid'de bu maskeli antrenmanı paylaştı. Maskeli balo diyebilir miyiz? Evet, ESPN'den Alex Kirkland Real Madrid'in yıldız üçlüsünün ayrılması gerekebileceğini düşünüyor. Yani bu üçlüden en az birisinin gitmesinin gerektiğini söylüyor. Vinicius veya Bellingham'dan kurtulmanın en mantıklı seçenek olacağını söylüyor. Tercih ise yeni bir kulüp arayan Vinicius Junior yönünde. Benim de tercihim arkadaşlar dümdüz kalas gibi bir futbolcu olan Bellingham'ın başka bir takıma, kendi seviyesinde bir takıma gitmesidir. Vinicius da Real Madrid seviyesinde değildir. Ama Mbappe gol attığı için bu takımda kalabiliyor abi. Real Madrid'de bazı futbolcular Arbeloa'nın taktik anlayışından şikayetçiler. Alın işte Xabi Alonso 2 vakası dostlar. Gerçekten Real Madrid'i oyuncular yönetiyor dostlar. Futbolcular, bazı futbolcular, bunlar kim? Arda Güler'i oynatıyor diye de belki de gıcık olan futbolcular vardır değil mi? Belki de onlar tekrar da bunun gitmesini istiyordur. Arda Güler'i oynatmayacak bir hoca gelene kadar devam edecekler galiba. Ve bu düzene kim dur diyecek bilmiyorum, yani futbolcular takım yönetiyor. Kenan Yıldız kas zorlanması nedeniyle Atalanta maçında forma giyemeyecek Di Marzio. Tekrardan geçmiş olsun. En kısa sürede sahalara dönsün Kenan Yıldız. Evet, şöyle de bir haber var arkadaşlar. Asın haberi. Carreras sol bekteki dokunulmazlığını kaybetti. Arbeloa orada Kamavinga'yı daha uygun görüyor ve Kamavinga'yı sol bekte oynatmaya başladı dostlar. Sizce sol bekte Kamavinga mı oynamalı yoksa Carreras mı oynamalı? Yorumlar kısmına yazın bakalım arkadaşlar. Siz hangi oyuncuyu tercih ederdiniz? Benim tercihim Carreras'tan yana olacaktır. Evet, Tuchel'le ilgili de bir haber var arkadaşlar. Bunu da okuyabilirsiniz. Bu şekilde durdurup okuyabilirsiniz. Ben fazla yormayacağım sizleri. Tuchel arkadaşlar Bellingham'dan hiç hoşlanmıyor. Bellingham'ı milli takımda oynatmak istemiyor. Çok az süre veriyor ve İngiliz lobisi de Tuchel'i artık istemiyor. Neden Bellingham'ı oynatmıyorsun diyorlar. Thomas Tuchel bir adamdır, bir babadır bizler için. Real Madrid'in başına gelirse Bellingham'da gönderilebilir. Ne dersiniz? Tuchel adamdır abi. Trent Instagram'da paylaştı. İlk Pintus testi. Son dakika Arda Güler için üzücü bir haber dediğimiz Nico Paz Haziran ayında Real Madrid'e geri dönecek, karar verildi arkadaşlar. Evet, As'ın haberi dostlar, As gazetesinin haberi. Nico Paz Real Madrid'de oynar mı? Oynar arkadaşlar. Çünkü bunlar
Como'da gösterdiği performansı Real Madrid'de de gösterecek zannediyorlar ama burası İspanya, burası Real Madrid. Bakalım o performansı gösterebilecek mi Real Madrid'de? Geldiği zaman da 10 numara pozisyonda oynayacaktır. Arda'yı oynatmadıkları pozisyon. Bakalım Valencia maçında Arda'yı 10 numara deneyecekler mi? Ya da üçlü forvetin sağında Arda Güler'i görebilecek miyiz? Yoksa yine 6 numarada mı göreceğiz? Semih Kılıçsoy haftanın ilk 11'ine seçildi İtalya'da. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, 7.5'lik oranıyla ve attığı mükemmel voley golüyle arkadaşlar haftanın ilk 11'ine seçildi. Onu da tebrik ediyoruz. Cagliari Sportif Direktörü sezon sonu Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak istiyoruz demiş. Mükemmel, mükemmel. Avrupa'da kalmaya devam etsin. Serie A'nın Instagram hesabı bu tabloyu, mükemmel tabloyu paylaşmış. Bir sanat eseri arkadaşlar ve Türk bayrağı. Mbappe Arda Güler'in maskesini takmasına yardım ediyor diye bir haberde paylaşılmış. Çok güzel. Arda Güler Ocak ayında, yani ödülü alamadığı bu ayda 419 dakika, 373 pas, 52 son bölgeye pas, 28 kilit pas, 28 yaratılan gol pozisyonu. Alında atın demiş, 28 kere kaç tane atmışlar? 12 sanırım, 12 asisti var. 34 uzun top, 19 kazanılan ikili mücadele, 26 top kazanma, 5 tane asist o ay için. Bir kez La Liga maçın adamı, ortalama puan 7.6, en iyi sihirbaz Türk bayrağı. Mükemmel. Toni Kroos 2023'te Nico Paz beni en çok etkileyen genç oyuncu. O kadar yetenekli ki her gün bizimle antrenman yapmalı diye bir açıklaması varmış eskiden. Ama o zaman Arda Güler yoktu sanırım. Eski bir Pintus antrenmanından Jude Bellingham'ın görüntüsü arkadaşlar. Gerçekten zabıtamız baygınlık geçirmiş. Burada zabıtaya yardım edelim baba. Buna ne olmuş buna ya? Sırtına oklava yemiş gibi bir hali var arkadaşlar. Evet, Kante ile kapatalım. Bir Nusret yemeğinde taraftarın birisi Fenerbahçe'ye gel diyor Kante'ye. Kante de hayır dostum ben Beşiktaşlıyım diyor. Ama şu an kendisi Fenerbahçe'de. Ülkemiz açısından, marka değeri açısından efsane bir transfer. Umarım başarılı olur. Evet, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutma. Like attıktan sonra hype haklarını kullanmayı unutma. Katıl alıp süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.